Skoda Fabia ile birlikteyiz. Üçüncü nesline kavuşan Fabia bu haliyle hiç olmadığı kadar dikkat çekici gözüküyor. Bakalım bugüne kadar fonksiyonelliğiyle öne çıkan Fabia hala rakiplerinden farklı özelliklere sahip mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Fabia'nın tasarımı genel anlamda Skoda'nın yeni kimliğine sahip. Eskisine göre daha köşeli hatlara sahip gövde sayesinde Fabia artık daha genç görünmeyi başarıyor. Skoda'nın imzası niteliğindeki yeni panjur, yeni logo ve ledli farlar Fabia'nın önden güçlü görünmesini sağlamış. Tavanı yerini aldığı modelden daha alçak olsa da geniş cam yüzeyler iç mekandaki yaşam alanının hala sınıf standartlarının üzerinde olduğunu düşündürüyor. Otomobilin arkası ise C formlu stop lambaları ve üçgen tasarım öğeleriyle diğer Skoda modellerini fazlasıyla andırıyor. Fabia'nın kokpit tasarımı yeni nesilde daha modern bir görünüme kavuşmuş. Konsolun ortasında yer alan bu parlak siyah parça, yeni klima kumandaları, standart olarak sunulan dokunmatik multimedya ekranı ve yeni tasarım direksiyon simidi iç mekanın daha kaliteli görünmesini sağlıyor. Ancak yine de Fabia'nın iç mekanında kullanılan tamamı sert ve ucuz plastik malzemeler neticesinde burada kaliteden gerçek anlamda söz etmek mümkün değil. Ama bana sorarsanız çok da takılmamak lazım bu konuya. Çünkü Fabia'nın abisi Rapid'de bile bundan daha iyisi sunulmuyor zaten. Fabia iç mekanda genişliğiyle öne çıkıyor. Burada küçük eşyalarınız için vitesin önünde oldukça iyi bir yer sunulmuş. Ayrıca kapaklı kol dayama da yeterince geniş. Kapı cepleri ve torpido da bir hayli büyük. Öndeki her iki koltuğun altında kapaklı alanlar olması da Fabia'nın bir diğer artısı. Arka sırada iyi diz ve sınıf standartlarının üstünde baş mesafesi sunuluyor. Ben 1.78 boyundayım ve gördüğünüz gibi kafamla tavan arasında bir hayli boşluk var. 330 litrelik bagaj Polo'dan da, Clio'dan da, Fiesta'dan da daha büyük. Ama asıl önemli olan konu sadece büyük olması değil, rakiplerinden daha fonksiyonel olması bence. Sabitleme ve saklama gözlerin haricinde pandizotun istenildiğinde bir raf gibi bagajı iki ayrı parçaya bölebiliyor olması kullanışlılığı arttırıyor ve bence övgüyü hak ediyor. Gelelim Fabia'nın motorine ve sürüş özelliklerine. Fabia ülkemize 3'ü benzinli, 1'i dizel, toplam 4 farklı motor seçeneğiyle ithal ediliyor. Benim test ettiğim serinin en güçlüsü olan benzinli versiyon. 110 beygir güç ve 175 Nm tork üreten bu turbo beslemeli 1.2 TSI motor Fabia'da sadece 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla alınabiliyor. Motorun gücü ve çekişi iyi, genel anlamda canlı bir karaktere sahip. Şanzıman da hızlı çalışan yapısıyla motora iyi bir şekilde ayak uyduruyor. Yani sonuç olarak sürüşte herhangi bir eksiklik hissetmiyorsunuz. Tabii bunun yine de küçük hacimli bir motor olduğunu unutmamak lazım. Özellikle de yüksek hızlarda ve ani hızlanmalarda. Yakıt tüketimi konusunda Fabia'nın bu motorla ekonomi profesörü olduğunu söylemem zor. Ama sakin kullanan bir sürücüyseniz sizi üzmeyeceğini söyleyebilirim. Ben Fabia'yı 4 gündür kullanıyorum ve bu süreçte İstanbul'da 300 küsür kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 7 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değeri düşürmek de yükseltmek de tamamen sizin sağ ayağınızla orantılı. Fabia'nın sürüş konforu fena değil. Otoyolda gayet konforlu bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Şehir içinde ve bozuk zeminlerde ise süspansiyon konforunun çok iyi olduğunu söylemem zor. Özellikle aynı altyapıyı paylaştığı Polo ile kıyaslayacak olursam bunun süspansiyonlarının daha gergin olduğunu söyleyebilirim. Fabia'nın viraj performansı da gayet iyi, herhangi bir tedirginlik hissettirmiyor.
Direksiyon, yönlendirme isteklerine yerinde cevaplar verse de Fiesta'nınki kadar hisli ve hızlı değil. Yeni Fabia, diğer tüm yeni Skoda modelleri gibi çağ atlamış görünümüyle son derece albenili duruyor. En üst donanım seviyesindeki kuzeni Polo'dan hem 20 beygir daha güçlü hem de yaklaşık 5000 TL daha ucuz olması bence albenisini bir kat daha arttırıyor. Görüşmek üzere. Önümüzdeki haftalarda izlemek istediğiniz modelleri videonun altına yorum olarak bırakmayı ve tabii henüz paylaşmadıysanız bu videoyu paylaşmayı unutmayın.